Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine Zebel kesim videosu olacak. S2'de biliyorsunuz ki Zebeller zorlaştı. Elit Zebeller de zorlaştı. Yani en zor Zebeller arasında zaten ilk başta Hydra ve Habis geliyordu. Hydra arkadaşlar daha çok zorlaştı. Ama mekaniklerini bildiğiniz sürece her türlü kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Ama bunun için ittifakınızda tabii ki de T5 okçular gerekiyor. Bunda dikkat etmeniz gereken ufak böyle hassas konular var. Onlara değineceğim. Ama bunları anlatmadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle beraber videoya geçelim. Burada ikinci sezonda Elite Hydra'nın canı 3 milyon 450. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey, içeriye zaten 40 kişi alınıyor. Ama burada dikkat edilecek konu T5'lerin konumu. Yani T5'ler arkadaşlar, bu Hidra biliyorsunuz yuvarlak yuvarlak asitler atıyor. Yani yere bir çukur oluşturuyor. T5'lerin burada oyalanmaması gerekiyor. T5'lerin konumu arkadaşlar Hidra'nın en tepesidir. Yani T5'ler sürekli hasar vuracak. T4 diğer arkadaşlarımız da, yani damage'i düşük olan okçularımız da veya işte ne giriyorsanız içeriye fark etmez. Ama büyücü girmeyin, çünkü büyücüye buff'lı, fazla hasar vuramazsınız. O yüzden okçu idealdir. Burada T5'lerin arkadaşlar üst konumda olması gerekiyor. Çünkü Hydra belli bir zaman geçtikten sonra herkesi havaya püskürtüyor. Ondan sonra bir çukurlar oluşturuyor. Bu çukurlara T5'lerin gitmemesi gerekiyor. Veya T4 yüksek hasarlı kişilerin gitmemesi gerekiyor. Burada yukarıdaki konumda olmalısınız. Burada sürekli hasar vuracaksınız. Ve de Hydra'da bildiğiniz gibi belli zamanlarda taşlar atıyor. Bu taşlar sizin üstünüzdeki bir tane zehri kaldırır ve de Hydra'ya vurduğunuz hasarı arttırır. Bundan dolayı da sürekli o taşları almanız lazım. Hele ki yani fazla damage vuran hesabınız varsa sürekli o taşları kovalamalısınız. Yani hani ben 2 saniye şuraya koşayım da almayayım diye yapmayın. Çünkü orada her taş almadığınızda bu sefer zehri fazla yemiş oluyorsunuz. Böyle videoya başlatayım. Videoda daha anlatacaklarım var. Bu arada arkadaşlar, açıklama kısmında Discord linki de mevcut. Discord'a gelip istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben olmasam bile yani oyunda bilgili arkadaşlarımız var. Hem bizim ekipte olsun hem de normal izleyiciler olsun. Birçok kişi size yardımcı olabilir. Hem de daha hızlı etkileşim sağlayabiliriz. Bilginiz olsun. Şöyle başlattık. Biz buraya 4 tank girdik arkadaşlar. 4 tank, 36 tane de okçu girdik. Ama nereden baksanız minimum 10 tane de içeride T5'imiz var. Burada T5 gerçekten önemli. Çünkü sürekli hasar vurmanız gerekiyor. Öyle devam ettim. Tank ilk başta üstüne aldı. Daha sonradan diğer okçular hasar vurmaya başladı. Burada direkt bir tane T5'imizin üstüne gitti. Bakın ben burada direkt taşımı topluyorum. Şöyle biraz sesini kısayım. Bakın benim konumumu görüyor musunuz arkadaşlar? Ben yukarıda etliye sütlüye karışmadan hasarımı vuruyorum. Ama ben T5 oyuncuyum burada. Yani T4 oyuncular da kendilerine göre bir range belirleyebilirler. Hasar yememek kaydıyla. Burada bir tane daha taş alıyorum. Bakın böyle durdurdum. Bu taşlar arkadaşlar çok önemli. Hydra zehir vuran bir zebel. Her zehir vurduğunda, daha sonradan beceri atmak için sizi havaya püskürttüğünde o zehir kadar hasar yersiniz. Yani üstünüzdeki stack kadar hasar yersiniz. Bu yüzden o taşlardan bir tane aldığınızda, üstünüzde eğer bir tane yük zehiri varsa, o taş sayesinde üstünüzdeki zehir silinir. Unutmayın bunu. Böyle devam ettim. Burada zaten Hydra'nın arkadaşlar yeni S2'de böyle bir özelliği var. Canı 1 milyona düştüğünde bu sefer etrafında çember bir halka oluşturuyor. Bu halkaya gitmemeniz gerekiyor. Halkanın dışından hasar vurmalısınız. Zaten okçunun menzili buna yetiyor. Şöyle devam ediyoruz. Bakın bizim piyadeler sürekli kışkırtmaya çalışıyor. Hani geriye çekmeye çalışıyor. Hasar vuran okçulardan geriye çekmeye çalışıyor. Dediğim konu bu arkadaşlar. Çukurlar oluştu.
Bakın T5'ler yine çukurlara gitmiyor. Hasar vurmak için yukarıya doğru çıkacak. Çünkü yukarıda Hydra'nın tükürdüğü zehri, daha doğrusu hasarını yemiyoruz. Bu yüzden hemen ben konumumu alıyorum. Konumumu aldıktan sonra hasara devam ediyorum. Bakın burada T5 arkadaşlar da buradan vurmaya devam ediyor. T4 ve diğer tank arkadaşlar da şuradan çukurlara giriyor ki o çukurlara girmezseniz eğer, diyelim ki işte 2 tane çukura girmediniz. Üstünüze 2 tane zehir yükü oluşur. 3 tane girmediysen 3 tane. Hiç girmediysen zehir yükü olmuyor üstünde. Şöyle devam ettim. Bakın buradan tertemiz şekilde T5'ler yine hasarını vurmaya devam ediyor. Çukurlar bitti. Okçular konumuna geldi. Hasar vurmaya devam ediyor burada. Burada şifa taşı doğdu. Şifa taşını biraz daha bekletiyoruz. Çünkü çok fazla hasar yemedik. Burada şifa taşı önemli. Burada zaten Hydra bana kilitleniyor. Ben birazcık çekmeye çalışıyorum onu. Daha sonradan piyade geliyor. Üstümden alıyor Hydra'yı. Ben burada yine taşımı aldım. Bakın üstümde yanlış bilmiyorsam 3 müydü 2 miydi ne zehir vardı. Bir tane aldım, bir tane eksildi. Ve burada hasarım tabii ki de yine artmış oluyor. Şimdi taşa gidiyoruz. Çünkü benim de 180k canım kalıyor burada. Tak burada alıyoruz abi şifa taşını. Tekrar fullendim. Hasara devam. Yine tekrar konumuma geliyorum. Heh, burası önemli. Burada halka çemberi oluşturduğunda arkadaşlar bu halkanın içinde olmamalısınız. Bakın. Bu halkanın içinde olduğunuz sürede sürekli her saniye hasar yersiniz ve hiçbir şekilde dayanamazsınız. Burada benim yaptığım gibi menzili zaten yetiyor. Ona göre ayarlamışlar oyun. Bak hemen menzilin tam sınırındayım. Hasar vuruyorum. Eserimi vurabileceğim. Hiçbir şekilde de hasar yemiyorum bakın. Burada tekrar tükürdü. Ben yine burada oyalanmadan, yani çukura girmiyorum. Çünkü T5'im, hasar vurmam gerekiyor. Burada yine sınıra geldim. Eserimi attım. Hasar vurmaya devam ediyorum burada. Olay bu arkadaşlar. Burada hani çok fazla hasar vurayım, işte birinci olmaya çalışayım falan filan, öyle toplara girmeyin arkadaşlar. İçeride eğer ki T5 varsa çok zor ondan. Eğer ki oynamayı bilen bir, hani menzilini ayarlayabilen bir okçu varsa içeride, ondan zaten kolay bir şekilde yani ilk 6'yı alamazsınız. Hani ilk 6'da olayım da altın anahtar sahibi olayım falan diye şeylere girmeyin. Burada en önemlisi hani hem ittifakınızın zebeli güçlenmesi için hem de çerçeveyi alabilmek için burada takım oyunu yapmanız lazım. Böyle devam edelim. Burada ben arkadaşlara uyarıyorum. Hani menzile dikkat edin diye. 500k canı kaldı. Şu an şifa taşı attı ama şifa taşına ihtiyacımız yok. Çünkü en solda var. En sola gidersek hasar vurmaya devam edemeyeceğiz. Tam içinde bir tane şifa taşı var. Arkadaşlar onu almak için gidiyor mesela. Yanlış yaptılar burada. Hala hasar yiyorlar. Bakın deli gibi hasar yiyorlar. Burada şimdi bizim T5'e kilitlendi. T5'te en sağ köşeye çekti onu bakın. Akıllılık yaptı. En sağ köşeye çekti ve tık, içeride kalan, menzil içinde kalan okçuların dışına çekti onu. Daha sonradan buradan şifa taşını alıyoruz. Tekrar hasar vurmaya devam ediyoruz burada. Hani bu saatten sonra zaten öldü gibi bir şey. Sürekli hasara kilitlendik burada. Burada içimize girdi. Zaten kestiğimizi anladık. Daha çıkmaya gerek yok burada. Bu kadar da arkadaşlar. Yani mekaniğini bildikten sonra her türlü kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Bakın 3.59 saniyede kesmişiz. Tertemiz bir kesim oldu. Her sezon zaten bu zebelleri zorlaştırıyorlar. Bence zorlaştırmaları güzel bir şey. Oyuna böyle bir yenilik geliyor. Hani sürekli böyle uğraşacak bir şey arıyorsun. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Açıklama kısmında da zaten Discord linki mevcut. Discord'a gelin. Hafta sonları falan zaten normal kanalda oluyoruz. Orada muhabbet edebiliriz, sohbet edebiliriz. Yani her şekilde
çekinmeden yazabilirsiniz bu arada. Discord'dan daha fazla etkileşim sağlayabilirim. Hani mesaj atanlar da oluyor. Mesaj atanlara bakamıyorum. Çünkü kendi ittifakımızın işleri de oluyor. O yüzden yani PM kutusu çok doluyor. Discord'dan normal genel chatten etiketlerseniz beni daha hızlı görebilirim. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.